Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Northbio'nun G40 modelini anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle nasıl satın aldığımdan bahsedeyim. Arkadaşlar Amazon Prime indirimleri var ve Northbio gerçekten burada fiyat olarak ucuz. İsterseniz girip sizler de satın alabilirsiniz. Ben uzun zamandır bu fiyata G40'ın düştüğünü görmedim. Bu şu an 1500 lira bu arada. F80 modeli var. O da 1250-1300 lira civarlarında. O da bence fiyatı iyi. Eskiden F80'in fiyatı 1500 liraydı. Öyle söyleyeyim size. Şu an G40'ın fiyatı 1500 lira. Peki neden aldığımı söyleyeyim. Nasip olursa monitörümü değiştireceğim. Daha büyük monitöre geçeceğim. Bundan dolayı rahat hareket etmesini istediğim için monitör kolumun şu an G40'ı aldım. Bu bildiğiniz üzere bizim kanalımızda döndürücü monitör kolu. İsterseniz diğerlerine bakabilirsiniz. İşte şu an benim kullandığım X-Drive, bundan öncesindeki Northbio F80, ondan öncesinde bir tane Çin monitör ayağı vardı. Vardı yani. Bu şu an dördüncüsü. Model olarak hani aklınızda farklı bir model oluşsun istiyorsanız o videoları da izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim G40 bize ne sunuyor? 22 inç ile 40 inç arası olacak. Yani burada aynı zamanda 12 kilogram monitörü tartabileceği söyleniyor. VESA desteği var. Monitörünüze girip baktığınız zaman internet üzerinden VESA desteği olup olmadığını rahatlıkla anlayabilirsiniz. Başka bir şey zaten bize şu an sunmuyor. Dilerseniz hemen kutu açılımına geçelim. Ben hemen şuradan açtım ama size daha göstermeden. Burası da açık mı? Aynen, burası açık. Bu arada bu silver modeli. Siz isterseniz beyaz modelini de alabilirsiniz diye diyeceğim. Ama beyaz modeli silver olarak geçiyor herhalde. Çünkü ben beyaz diye aldım. Bu arada ben renk körüyüm. Belki gerçekten beyaz rengi satılıyordur. Bilmiyorum. Yani beyaz gördüğüm için aldım ama silver çıktı. Çok önemli değil benim için. Gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben şöyle, isterseniz burada tek tek çıkartmak yerine hızlı bir şekilde çıkartayım. Videoya devam edelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Northbio'nun ürünleri şimdi burada. Ben hepsini şöyle bir güzel bir düzenledim. Bir de baktım. İlk önce şuradan başlayalım. Bakın burada çeşit çeşit vidalar var. Ben size hangisini kullanmanız gerektiğini göstereceğim. O yüzden kitapçıkla beraber şöyle kenara alıyorum. Arkadaşlar kitapçığını atmayın. Çünkü kitapçı gerçekten çok büyük yardımcınız olacak sizin. Şimdi burada şöyle kallavi bir demirden, harbi ağır. Yani zaten 40 inçlik bir monitör taşıyacaksınız. Böyle bir şey olması lazım. Burası masa ayağı yeri. Şöyle bunu göstereyim. Keşke eski modelinde, yani G40'ın 2 seneki önceki modelde burada USB yeri vardı. Şu an yok. Üstü plastik. Şuralar alüminyum arkadaşlar. Yani Northbio gerçekten bu konuda güzel. Çünkü hep alüminyum kullanıyor birçoğunu. Bunu bıraktım. Bir kolu gördüğünüz gibi kablo girişleri çıkışları burada. Bu bakayım açılıyor mu şöyle? İlla ki açılıyor. Aynen, bakın ileri ittirdim. Şöyle açıldı. Geri tekrar taktım. Komple çekerseniz komple açılır. Yine üst taraf alüminyum arkadaşlar. Burası plastik. Bunu da göstermiş olayım size. Diğer bir parçaya geldiğimiz zaman bu da işte burada pistonun olduğu için gerçekten bu da çok ağır. Şuralar plastik. Şu eklem yer plastik. Buralar alüminyum. Şurası zaten sesten anlıyorsunuzdur. Onun haricinde gördüğünüz gibi çoğunlukla alüminyum. Bunda da bakın şurada ok işareti var. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bu şekil çıkartıyorsunuz. Bu da kablo kanalı. Şöyle de direkt olarak takabilirsiniz. Bu da şöyle koyayım şunu. Bunda monitörünüzü takacağınız yer. İşte 7,5 santim olan yer burası VESA desteği için. Şuradan şurası da 10 santim. Yine aynı şekilde burası 10 santim. Şu iki delik 7,5 santim. Eğer farklı bir monitöre sahipseniz bilin ki olmayacak. Aklınızda bulunsun. Buradan bakalım. Tamam, bu kadar. Şimdi gelelim montaja. Bu da arkadaşlar kablo kanalı. Bunu söylemeyi unutmuşum size. Arka tarafa koyacağız. Zaten montaj anında ben size göstereceğim ama plastikten olduğunu söylemek istiyorum. Sert bir plastik. Şuralarda yumuşak. Burası yumuşak olmak zorunda. Çünkü kalın bir kablo falan geçirdiğiniz zaman kırılmaması için. Bu da güzel bir Ar-Ge çalışması olmuş. İsterseniz hemen tekrar montaja geçelim. Şu 3 tanesini kesinlikle kaldıracağız. Nedenini söyleyeyim, ben masamı delerek yapmayacağım. Eğer delerek yapmak isteseydim bunları kullanırdım. Şöyle göstereyim. Bakın, delerek yapmak istediğiniz zaman bunu buraya takıyorsunuz. Böyle çeviriyorsunuz. Çevirdiniz. Masanızda deldiniz. Bu delikten bunu geçiriyorsunuz. Altına bunu, sonra da bunu. Yani böylece şöyle göstereyim size. Şunu şöyle takayım. Yani göstermiş olayım illa. Bunun görevini delikli bir şekilde yapmış oluyorsunuz ama biz masamızı delmiyoruz. Bu yüzden bunu çıkartacağım direkt ve hemen kutusuna koyacağım. Kafam karışmasın diye.
Evet, bunu direkt kaldırayım. Gelelim buraya. Bakın hepsini teker teker sıraladım sizler için. Bunları siz de aynı şekilde sıralayabilirsiniz. Kafanız karışmasın. Ben hepsini size anlatacağım. Burada allenler var. Bunlar montaj için gerekli. Aynı zamanda şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Bu bir yıldız uç arkadaşlar. Bunun için de bir tane tornavida gerekli. Hemen o tornavidayı alayım. Şöyle size de göstereyim. Bakın. Direkt olarak tutuyor. Şimdi gelelim montaj işlemine. Şimdi montajımıza burada yapabildiğimizi yapacağız. Şimdi bunu buraya şu şekil takacağız arkadaşlar. Ama takmadan önce ilk önce boyunu bir ayarlayalım. Burası kısa. Benim masam için kısa. Benim masam biraz kalın. O yüzden ben bunu bir tık aşağı çekeceğim. Bunun için büyük olan alleni alıyorum. Şöyle gevşetelim. Gevşettim. Komple sökmedim. Yerinden çıkarttım. Aşağı taktım. Şimdi tekrar sıkacağım. Evet arkadaşlar sıktım bunu da. Gördüğünüz gibi alan bayağı bir açıldı. Şimdi gelelim bunu buraya monte edeceğiz. Gördüğünüz gibi burada delikler var. Şimdi bunda hangisini kullanacağız? Göstereyim size. Bakın şöyle, hatta şöyle göstereyim. Daha iyi olur sizler için. Şöyle kapatayım. Bakın havşa başlı. Yani allen ve yan tarafında havşa baş mı dönüyor bunlar? Artık ne dönüyor ben de tam olarak bilmiyorum ama bakın şöyle değil yani. Onu da göstereyim. Şu değil, bu büyük olanı kullanacağız. Bu bir de ne deniyordu? Unuttum ya iyice. Hemen şöyle ilk önce el yardımıyla bunları böyle bir tutturacağız. Böyle tatlı tatlı girmesi gerekiyor arkadaşlar. Sakın böyle zorlamayın. Vidanın yolunu ne yaparsınız? İncitirsiniz. Öyle diyeyim ben size. Orayı bozarsınız. Sonra vidanız bozulur. Şu alüminyum şey bozulur. Onun yolu bozulur. Bu sefer vida burayı tutmamaya başlar. Bilginiz olsun. Böyle el yardımıyla sonuna kadar götürüyor olmanız lazım. Şimdi bakın ben elle buraya kadar hepsini sıkabildim. Şimdi ne yapacağım? Bir düşüğünle bakalım yanlış hatırlamıyorsam. Aynen bakın bir düşüğünle artık sıkmaya başlayacağım bunları. Şöyle çok değil sıktım azıcık. Evet tamam. Burası çapraz şeklinde kontrol ediyorsunuz. Yani bir bura böyle yani böyle değil de çapraz şeklinde kontrol edin arkadaşlar. Şimdi bu montaj bu kadar. Tabi burada yapabildiğimiz bir tane daha montajımız var. Onu da yapalım hemen. Şimdi arkadaşlar burada yine yapabileceğimiz diğer montaj şöyle göstereyim. Burası monitör ayağı kısmı. Şimdi diğer montajımızı yapmaya geldik. Burası monitöre takacağımız yer arkadaşlar. Direkt olarak bu ayağı takabiliriz. O da göstereyim. Buradan buraya bunu böyle sokuşturacağız. Şöyle kamera karşısında yapayım da siz de görün. Kolay bir şekilde giriyor. Sonra bakın burada bir tane somun var. Buradan alıyorum somunu. Bunun içine koydum. Sonra bu vida içlerinden en büyüğü ve renk olarak da sarımtırak diyelim. Bunu içeri şöyle koyuyorsunuz ve en büyük allenle onu da göstereyim bu. Sıkıyorsunuz. Çok sıkmanıza gerek yok. Tamam. Şöyle hatta bakın. Tamam. Güzelce oynuyor. Bu kadar yeter arkadaşlar buna. Şöyle biraz bir kontrol edeyim. Az güç veriyorum. Tamam yeter. Evet bu da gördüğünüz gibi rahat bir şekilde oynuyor. Gerçekten Northboyo kalitesi diyebilirim ben buna. Tamam gayet iyi. Şimdi artık masa montajına geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi bu parçayı ne yapacağız? Masamıza bir monte edeceğiz. Hemen şu şekil. Ben bunu şu anlık bu şekil yapıyorum siz görün diye. Siz konumuna göre hareket edin arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın sıkıldı. Kapak yeri vardı hatırlıyorsunuz. Kablo kanal için. Onu da şuraya. Bu da bu şekilde. Buradan kablolara koymak için. Şimdi size buradan bir şey göstereceğim. Bu parça var. Bu parçayı biz buraya takacağız. Evet taktığımız gibi son hal bu. Şimdi şu kol var. Monitörün takıldığı kol. Bunu da takalım isterseniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son olarak bu şekilde. Şimdi size hepsinin ayar yerlerini bir göstereyim. Kamerayı elime alacağım. Bu yüzden biraz titreyebilir. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burası en alt yeri. En alt yerinde ilk şu gördüğünüz kolu hareket ettirmek için yani rahat mı hareket etsin, yavaş mı hareket etsin nasıl istiyorsanız buradaki yeri gevşetmeniz gerekiyor ya da sıkmanız gerekiyor. Zaten sağa sola yaptığınız zaman nereye gevşiyor, nereye sıkıyor bunu anlayabilirsiniz.
Sola doğru çevirdiği zaman gevşiyor. Sağa doğru sıkıyor. Bakayım, bu benim için yeterli. Sonra bak, aşağıdan yukarı geliyoruz. Burada da bir allen yeri var. Onu da size göstereyim. Bak, burası da şu an gevşek. Gevşek olduğu için burası böyle rahat dönüyor. Tamam, üst taraf. O yüzden ben bunu da biraz sıkmak istiyorum mesela. Sıkalım buradan. Siz de görün diye sıkıyorum. Ben sonradan ayarlayacağım. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Şöyle göstereyim. Şimdi burası, bakın arkadaşlar, şöyle sağa ve sola dönüyor ya. Bu sağ ve sol dönme ayarı burada. Bunu biraz sıkarsanız bu daha böyle yavaş sağa sola döner. Bir de şöyle göstereyim. Evet. Şimdi bu ne be? Evet. Şimdi mesela gösteremedik. Bakın. Görüyor musunuz? Buranın ayarı da tam bakın buradaki vidadan yapmanız gerekiyor. Maalesef kamerayı elimde tutmak zorundayım. Bu yüzden titriyor. Tekrar söylüyorum. Burasını da buradan yapmanız lazım. Rahat rahat anlayın diye bu şekil yaptım. Aşağısı burası. Buradan geliyor yukarı ve bakın tam burada göstereyim. Burada bir allen yeri var. Görüyor musunuz? Bu da şuradaki kol aşağı inmiyor. Bak. Bastırıyorum. Bak, inmiyor. Görüyor musunuz? Buradaki kolun aşağı yukarı inmesi için buradaki allen yere ayarını yapmanız gerekiyor. Ben nasıl yapacağım bilmiyorum ama bu harbi hiç oynamıyor. İyi sıkmışlar. Şimdi ben bunların bütün ayarını yapayım. Monitörümü bağlama kısmında geleceğim. Şimdi arkadaşlar, elimden geldiğince yaptım. Size şöyle göstereyim. Ben bu şekil biraz sert seviyorum. Aşağısı da bu şekil. Sonra bunu göstereyim. Bakın artık rahat rahat aşağı yukarı iniyor. Şunu göstereyim. Burası da iniyor. Sonra bir de şu hareket var. Şimdi burada bakın. Şöyle bir şey göstereyim. Şimdi yaptınız ya. Böyle bir gırç 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 ses ediyor. Biraz yumuşatırsanız, yani monitörünüze uygun olmayabilir vesaire. Biraz daha rahat etmesini istiyorsanız VD40 var. Çok amaçlı sprey var. Winkel'in Alman malı. Şuralara pıs pıs diye sıkarsanız ya da mesela buradan dönerken şuranın içine, bir de buralara, şuraya, bir de bunun içine sıkarsanız rahatlıkla bu monitörü daha rahat hareket ettirirsiniz. Ben şu an kullanmayacağım ama ileride belki kullanabilirim. Şimdi monitörü buna gelip takalım. Son olarak da bunu da göstereyim. Şimdi burada gördüğünüz gibi vidalar var. Ya bu vidamı kullanacağım, ya bunu kullanacağım, ya da işte bunu kullanacağım. İçine şöyle tokozları geçirip de kullanacağım. Şöyle göstereyim size de. Bu şekilde, çok uzun olursa vidam bu şekilde de kullanabilirim. Ya da bu küçükleri takarak da kullanabilirim. Buna ya da buna. Burada tamamıyla vida, buradaki kullandığınız vidalar monitörünüze uygunluğuna göre bu tokozu ya da sade bunu kullanabilirsiniz. Ben büyük ihtimal küçüğünü kullanacağım ve yetecektir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben 2 tane vidayı taktım. Sonra üst taraftan geçirdim hafiften bolluk bırakarak. Şimdi ise bunları yapacağım. Siz de aynı şekilde yapın. İlla bunun üzerinde takmanıza gerek yok. Bu şekil 2 tanesini takıp ayağa taktıktan sonra diğerlerini ve bunu sıkabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben montajı bitirdim. Gördüğünüz gibi biraz dağıldı etraf ama çok önemli değil. Siz görün. Bakın aşağı şöyle çekelim. Şöyle ittirelim. Bakın görün. Sonra yukarı çektik. Hafiften aşağı ittiriyorum. Hafiften bir daha. Bir daha. Bakın gördüğünüz gibi oluyor. Böyle yana. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi. Biraz aşağı indirelim. Böyle. Bu şekil gördüğünüz gibi rahatlıkla yapabilirsiniz. Ürün bu arkadaşlar. Şimdi ben masamı toparlayayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Northboya G40'ın montajı bu şekildeydi. Tek başıma yaptım. Umarım faydalı olmuştur. Anlatabilmişimdir kendimi sizlere. Büyük ihtimalle sizler zaten bu videonun yarısını bile izlesiniz, yapabilecek konuma geleceğinize inanıyorum ben. Bu arada fiyat konusuna değinmek istiyorum. Amazon Prime'dan tekrar hatırlatayım, alabilirsiniz. Eğer pahalı geliyorsa ya da başka bir model aklınızda varsa açıklamalar kısmında bunu belirtebilirsiniz. Ben karşılaştırmasını yapmak istiyorum. Sizler de eğer istiyorsanız yine bunu yorumlar kısmında belirtin. İşte düşük bütçe, orta ve yüksek. Bu yüksek model oluyor bu arada. Çünkü normalde bunun fiyatı 2000 lira arkadaşlar. Bunların karşılaştırmasını yapmak istiyorum. İnanın bana, aralarında çok fark var. Özellikle montaj yaptığım için 4 tane modeli artık anlayabiliyorum bunları. Sizler de istiyorsanız bir beğeni atarak ve yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Benden bu kadar. Ben çok yoruldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.